Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün görüntüsü biraz karışık gibi duran ama çok kolay bir modelle salaş bir bohem yelek öreceğiz. Kaz ayağı modeliyle öreceğiz. Peki nasıl bir ip ve tığ kullanmalıyız? Dilediğiniz kalınlıkta ip ve tığ kullanabilirsiniz. Çok ince olmamak kaydıyla ipiniz. Yani 4 numaranın altında örülebilen iplerle çalışmamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kaz ayakları çok küçücük olacak ve kendini çok da güzel göstermeyecektir. 4 numarayla örülebilen, 5 numarayla örülebilen ipler benim size tavsiye edebileceğim ipler. Ben büyük bir tığ numarası ve kalın bir ip kullandım ama size çok tavsiye etmiyorum. Çok evet güzel, iri oluyor görüntüsü fakat biraz kaba oluyor. Ben hızlı bitmesi, videoyu hızlı çekebilmek için böyle bir ip ve tığ kullandım. Benim size tavsiyem biraz daha ince ip kullanmanız. Yani 4-5 numarayla örülebilecek bir ip kullanmanız ve ipinizin istediği tığ numarası mesela 4 numarayla örülebilecek bir ipse onu 5 numarayla örün. 1 numara büyük tığla örün. 5 numarayla örülebilecek bir ipse onu 6 numarayla örün ki salaş bir yelek olacağı için biraz daha dökümlü dursun. Dökümlü durması için, sert bir dokusu olmaması için 1 ya da 1,5 numara büyük tığla, 2 numara büyük de olabilir. Ben 3 renkle çalıştım. Bunda minimum 2 renkle de çalışabilirsiniz. Elinizde kalan iplerle rengarenk yani her türlü renkle 10 tane renk de kullanabilirsiniz. Burada önemli olan ip kalınlıklarının birbirine uygun olması. Birbirine uygun ip kalınlıkları kullandığınız sürece hiçbir sorun yok. Ne kadar ip gerekiyor? Small ve medium beden için vereceğim ölçüyü birazdan söyleyeceğim. Her bir renkten 3 renk kullandım. Yaklaşık 2 yumak gitti. Tam 2 değil ama yaklaşık 2 yumak gitti. Yani 5-6 yumak kadar yeterli oluyor toplamda. Kaç santimle başlıyoruz modele? Ben santim ölçüsü vereceğim. Asla zincir ölçüsü vermiyorum. Bunu da doğru bulmuyorum. Çünkü kullandığınız ipin kalınlığına göre zincirin santim ölçüsü değişir. Tığa göre de değişir. O yüzden santim ölçüsüyle gideceğiz. Eğer small ve medium bedenseniz, santim ölçüsü small bedende 70 santim yani 38 bedenseniz 70 santim yeterli olacaktır sizin için. 40-42 bedenseniz 75 santimlik bir zincir çekmeniz gerekiyor. Large bedenseniz 82 santim ya da 85 santim çünkü büyük bir yelek olacak, düşük kollu bir yelek olacak. O yüzden çok uzun bir zincir çekmemiz gerekiyor. X large'da da 95 santim yeterli olur. Yani her bir beden için 10 santime yakın arttırmanız gerekiyor. İşte XX large için ona göre düşüneceksiniz. Şimdi diyelim ki 70 santimlik bir zincir çektiniz. Bunu 70 santimlik bir zincirmiş gibi düşünün. 4 sıra boyunca çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Hatta 5 sıra boyunca çünkü başlangıçlar ve bitişler her sırada farklı olacak. Şaşırmamanız için bunu tavsiye ediyorum. Şimdi ben size bir giriş yapacağım. Giriş bölümü. Başlangıç için şöyle bir şey yapıyoruz. Bu başlangıç metodumuz. Her bir zincir boşluğuna bakın ilk 3 zinciri başlangıç zinciri olarak trabzanı gibi görüyoruz. İkinci boşluğa trabzan, üçüncü boşluğa trabzan yapıyorum. Ve ben şimdi küçük bir model üzerinde göstereceğim. Siz büyük zincir yani o 70, 80, 90 santimlik zincir üzerinde çalışıyorsunuz. Bir zincir çektim. Bir zincir boşluğu bırakıyorum, atlıyorum. İkinci zincir boşluğuna bir tane. Onun yanındaki boşluğa ikinci, yan yana boşluklar içine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz bu sırada. Tekrar yine bir zincir çekeceğiz. Bir boşluk, zincir boşluğu atlayacağız. Ve sonraki zincirlere yan yana yine 3 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Şimdi sıranın sonunu mutlaka 3 trabzanla bitiriyorsunuz. Başlangıç 3 trabzan, bitiş 3 trabzan. Çünkü ben bu şekilde anlatıyorum size şu anda. Diyelim ki buradan birazcık zinciriniz arttı. Tekrar atlama yani tekrar 3 trabzan yapacağınız zincir yok. O görüntüyü bırakın. Bakın şöyle kestiğinizde bunu burada hiçbir sökülme olmayacaktır. Ve düğüm atabilirsiniz. İşte 1, 2, 3. Bu bizim başlangıç metodumuz. Başlangıçta aynı şeyi tekrar ediyoruz. Burayı saymıyorsunuz. Birinci, ikinci sıra metodu değil bu. Sadece başlangıç metodumuz. Bir zincir. Yine
Bakın kutucukların üzerini kutucuklarla, zincirin üstünü zincirle dolduruyorsunuz. 3 kutucuk 3 trabzan yan yana, bir zincir. Her bir trabzanın tepe noktasına yine trabzanla battık. Bir zincir çektik ve devam ettik. Burada kaz ayağı falan yapmıyoruz. Bu bizim temel sıramız. Trabzanların tepesine trabzan, aralara birer zincir. Görüntümüz bu şekilde. Bu temelimiz bizim. 3 trabzanı yan yana yaptım. Bir zincirle sağlamlaştırdım. Ben her seferinde kestim ipi. Diğer renge geçiyorum. Şimdi artık kaz ayağını oluşturmaya başlıyoruz. Kutucukla başlıyor sıramız. Kutucukla başlayan sıralarda şu metodu uygulayacağız. 1, 2, 3, 4 zincirle başlıyoruz. Kutucukla başlıyorsa sıra 4 zincirle başlıyoruz. İpi tığın üzerine alıyoruz ve bu kutucuğun son trabzanının tepe noktasına bir tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. Sonra ipi tığın üzerine doluyoruz ve şu alttaki, yani bir değil ikinci kutucuğun üzerine, burası önemli. Buradan ipi çıkarırken bakın şu ip boyunu şuraya kadar getiriyorsunuz. Şuraya kadar biraz geniş çıkarıyorsunuz gördüğünüz gibi. Şuraya kadar gelecek. Sonra 1, 2, 3. Orta trabzanı bu şekilde çıkardınız. İpi tığın üzerine aldınız. İlk trabzanın tepe noktasındaki boşluktan ikili trabzan yaptınız. 2 seferde yukarı çıkıyorsunuz. Yani 1. ve 3. trabzanları 2 seferde, ortayı 3 seferde. Araya bir zincir çekiyorsunuz. 1. trabzanın tepe noktasında bitirdiniz. 3. trabzanın tepe noktasında tekrar başlıyorsunuz. Buraya battınız, ikili trabzan yaptınız. 2 seferde yukarı çıktınız. İpi doladınız. 2 alt boşluğa geçiyorsunuz. İpi bol, gevşek şekilde yukarıya kadar, şu noktaya kadar çıkarıyorsunuz. Tam şu noktaya kadar. 1, 2, 3. Bu kadar. Böyle bol bir görüntü olacak. Sonra bunun 1. trabzanın tepe noktasına da son trabzanınızı yapıp bir zincirinizi çekiyorsunuz. Son trabzanın tepe noktasına ilk trabzanımı yaptım. 2 kere de yukarı çıktım. İpi doladım. Alt ikinci boşluktan şöyle gevşek bir şekilde, bir süre sonra eliniz buna alışacaktır. 1, 2, 3 gevşek yapın. Sonra ilk trabzanın tepe noktasına son trabzanımı yapıyorum. Sıra sonunu nasıl yaptığımı bakmanızı tavsiye ediyorum. Bakın böyle ilerleyeceğim. Yukarıya doğru. Şuraya da. Şimdi burada sıra sonunu sıra başı belirler. Sıra başı bir kafesle başlamış. Sıra sonu da aynı şekilde olacak. Yani bir zincir çekeceğiz ve burada bir kafes oluşturacak şekilde son trabzanın tepe noktasından ikili trabzan çıkaracağız. Başlangıç ve bitiş hep aynı şekilde olacak. Döndüm. Aynı renkle. Aynı renkli ikişer sıra yapıyoruz her zaman. Bu kaz ayaklarını, şunu unutmayın, bir püf noktası vereceğim. Bu kaz ayağı şeklini rengi kullanmaya başladığımız ilk sırada yapıyoruz her zaman. Yani renk değiştirdiğimiz sıralarda yapıyoruz. Bakın kahverengi olarak değiştirdik, hemen kaz ayağı yaptık. İkinci sırada, aynı renkle devam ettiğimiz ikinci sırada bunların üzerine yapmamız gereken sadece trabzan. 1, 2, 3, 4 zincirle, bakın boşluğun üzerine boşluk gelmesi lazım her zaman. Boşluğun üzerine boşluk gelecek. 4 zincirle buraya yeni bir kafes oluşturuyoruz. Yapmamız gereken şu 3 trabzanın tepesine 3 trabzan yapmak. Bu bizim ikinci sıra metodumuz. Birinci sırada kaz ayağı yaptık. İkinci sırada zincirlerin üzerine zincir, trabzanların üzerine trabzan. Çok kolay ikinci sıramız, aynı renkte. İkinci sıramız en kolay kısmı. Başlangıç hep boşlukla başlıyor bakın. İkinci sıra metodumuzda bu şekilde trabzanların tepesine 3 trabzanla, ara zincirlere bir tane zincirle trabzan, bir zincir ve buraya bir trabzan. İkinci sıramızı da bu şekilde bitirdik. Bir zincirle sağlamlaştırıp ipi kestim.
Bakın görüntü oluştu. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Hemen bakın böyle aldım. Şimdi burada önemli bir durum var. 2 tane boşluk üst üsteyse, 3. sıramızda yani 3. sıra metodumuzda bilin ki 2 boşluk üst üste geldiyse yani 2 tane kafes varsa bunun içine bir kaz ayağı yapılması gerekiyor. Yani buradan da kafesle başlarsanız yanlarda boşluklar oluşur ve çirkin bir görüntü olur. O yüzden 2 boşluk üst üsteyse başlangıcı bir kaz ayağıyla yapmanız lazım. O yüzden 3 zincirle birinci trabzan görüntümüzü veriyoruz. İkinci trabzanımızı ipi alıyoruz ve bakın buraya batıyoruz. Bu şekilde yukarı çıktık, bir kaz ayağı oluşturduk. Sonra şuraya 3. trabzanı bir ikili trabzan şeklinde yaptık. Bakın. Yani 2 boşluk üst üste gördüğünüz her yere bir kaz ayağı yapılacak demektir. Bir zincir, tekrar yine 3. trabzanın tepe noktasına ikili trabzan. Aşağıya iniyorum. Bir kaz ayağı görüntüsü tekrar. 2 tane boşluk üst üste çünkü. Sonra buraya ilk trabzanın tepe noktasına 3. trabzanımı. Bir zincir her zaman arada. Sıranın sonuna kadar artık bu metodu ilerletiyorsunuz. Sıra sonuna geldiğinizde burada da 2 tane boşluk üst üste doğal olarak nasıl başladıysak öyle bitiriyoruz. Kaz ayağıyla başlamıştık, kaz ayağıyla bitiriyoruz. Hemen buraya yine alttan aldık. Sona da mutlaka bir trabzan ve kaz ayağı görüntüsüyle başladığımız sırayı kaz ayağı görüntüsüyle bitiriyoruz. Aynı renkle yaptığımız ikinci sıralar hep en kolay sıralar. 3 zincirle yukarı çıktım. Bu trabzanın üzerindeki trabzan gibi kabul ettim. Şuraya yine bir trabzan. Buraya yine bir trabzan ve bir zincir. Buraya bir trabzan. Hep trabzanların üzerine trabzan. Aralara birer tane zincir yapıyorum. Bütün sırayı 3 trabzan, bir zincir olarak bitirdim. 4 sıra metodunu model boyunca tekrar ediyorsunuz. Hemen 5. sırayı da çok hızlı göstereyim. 5. sıra 1. sıramızın yani şu kahverengiyle başladığımız temel sıradan sonra başladığımız sıranın birebir aynısı. Dönün kahverengi sırada ne yaptıysak onu yaptığımızı göreceksiniz. Hemen göstereyim. Burada 4 tane zinciri çektim ve şuraya atladım. Bakın burada da yine boşlukla başlamıştım. 2 tane boşluk üst üste ise bilin ki buraya bir kaz ayağı gelecektir demiştim. Ve bu şekilde devam edeceğim. Anlaşılmayan bir şey olursa lütfen 1. sırada kahverengi sırada ne yaptığımı, 2. sırada sonra o 4 sırayı nasıl yaptığıma dönüp dönüp bakarak modeli yürütebilirsiniz. Evet, belli bir uzunlukta örüyorsunuz. Kaç santim ördüğünüzü size bırakıyorum. Kaç santim örmek isterseniz o kadar örebilirsiniz. Uzun, kısa bir yelek olabilir bu. Boyunuza, kilonuza göre de fark eder. 1 santim ölçüsü vermeyeceğim. Belli bir uzunlukta ördünüz. Tam omuz kısmından ense bölümüne geldiğinizde şöyle bir ense payı bırakıyoruz ve buradan ön kanatları çıkacağız. Ben ne kadarlık? Bakın 4-5 parmak yani şuradan şuraya kadar bir 10 santim, 11 santim kadar var. Şurada bir ense payı bıraktım. Şimdi yapmam gereken şey şu. Sağ kanadı buradan başlayacağım. Yine aynı teknikle kaz ayağı modeliyle buradan başlayacağım. Burada bitireceğim. Döneceğim ve bu şekilde sağ kanatı yukarıya kadar çıkacağım. Bunun ölçüsü ne olacak? Bunun ölçüsünün ne olacağını birazdan size göstereceğim. Sonra da sol kanadı yine buradan buraya kadar gelip öreceğim. Ve sağ tarafı ördüm, sağ kanadı. Onu böyle katlıyorum. Bakın upuzun ördüm. Nereye kadar ördüm? Burada dikkat etmeniz gereken şey yaklaşık böyle 1-2 parmaklık bir omuz payı bırakmanız katladığınızda. Burada böyle bir omuz payı kaldıktan sonra ölçüyorsunuz ve buraya geldiğinde sağ kanadı ve sol kanadı aynı metotla bitiriyorsunuz. Şimdi bunun aynısından buraya da öreceğim. Arada ense payı bırakarak buradan başlayacağım modeli bu şekilde yürüteceğim. Dikkat etmeniz gereken bir başka şey de
İp renklerini değiştirirken kestiğinizde makasla bunu dikiş tarafında bırakmanız. Yani yaka tarafında değil. Burada çirkin durur. Yani üzerine bir trabzan geçseniz de toparlayamayabilirsiniz. O yüzden bu dikişe denk gelecek kısımlarda renk değişimini yapmanızı tavsiye ederim. Evet, bir kanadı örmüştük. Diğer kanadı da aynı uzunlukta, aynı şekilde ördük. Bakın burada bir ense boşluğumuz kaldı. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi renk değiştirdiğimiz için burada şu görüntü pek hoş olmayacak. Diktiğimizde de çok güzel görünmeyecek. O yüzden ben kahverengiyle burada kenarlara şuradan başlayacağım şöyle. Kenarlara hem burada kolun da kenarı düzgün olacak. Trabzan geçeceğim. İster yarım trabzan geçin, ister ikili trabzan geçin. Burada da aynı şeyi yapacağım. Burada da trabzan geçeceğim. Aynı şeyi yaka çevresine de yapacağım. Bunu 1-2 tur yapabilirsiniz. Eğer mesela yeleğiniz dar geldiyse kenarda 1-2 tur trabzan geçip yaka etrafına da 1-2 tur trabzan geçtiğimizde biraz daha genişlemiş olduğunu görürsünüz. Trabzanları nasıl yapacağım? Bakın şimdi mesela şu boşluğa 2 tane, buraya 2 tane, buralara yani her bir boşluğun içine göz kararı çıkıp şöyle ilerleyeceğim. Ve bakın böyle sağ kanat, sol kanat ikisini de ördüm. Arka yüzümüz, kenarlara ne yaptık onu göstereyim. Kenarlarda bakın her bir boşluğun içine sadece 2 tane trabzan yaptım. Burada çok fazla marullanma olmaması için kullanacağınız tığ biraz küçük tutun. Yani şunu ördüğünüz tığdan biraz daha küçük tutabilirsiniz. Buradaki marullanmayı böyle yani bükülmeyi önlemek için. Yaka kısmına da aynı şekilde geçtim. Kenarlara komple geçtim. Aşağıya geçmedim. Zaten kahverengiydi alt taraf. Bakın böyle her iki tarafı da şöyle göstereyim. Birleştirdim. Arkada ense payımız. Şimdi kollarda göz kararı bir boşluk bırakacağım. Ne kadar rahat ederseniz çok yukarıdan yapmayın. Aşağıdan bırakacağız ve şöyle bu yanı ve bu yanı dikeceğiz. Yeleğimiz giyilmeye hazır hale gelecek. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.